Herkese selam. Bu videoda Türkiye ve Yunanistan'ı senaryo şeklinde savaştıracağız. Öncelikle Türkiye, kıta sahanlığında bulunan petrolleri çıkarmak amacıyla sondaj gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi. Fakat Yunanistan, Türkiye'nin çizmiş olduğu bu deniz sınırlarını tanımadığını, gerçek sınırlarının bu bölgeyle sınırlı olduğunu iddia ederek Türkiye'ye çekilmesi için 10 gün mühlet verdi. Türkiye ise sondaj gemisini olası saldırıya karşı koruma maksadıyla 2 savaş gemisini bölgeye getirdi. Yunanistan, Türkiye'nin çekilmeyeceğini bildiği için stratejisini kuzeye kaydırarak Limnos adasında beklettiği savaş gemileriyle Gökçeada'ya taarruza geçti. Gece 4 sularında yaptığı bu saldırıyı Türkiye hiç beklemiyordu. Kısa sürede Yunanistan bayrağını Doruk tepesine dikti. Bu işgal neticesinde Türkiye fiilen savaşa girmiş oldu. Çok seri bir şekilde Gölcük Deniz ana üssünden savaş gemilerini Ege Denizi'ne sevk etti. Burada yaşanan gemi savaşında bir Yunan gemisi Ege'nin serin sularına batırıldı. Gökçeada'nın Kuzu Limanı'ndan çıkarma yapan Türkiye, kendisini karşılayan Yunanistan ile şiddetli çatışmalara başladı. Burada şiddetli çatışmalar sürerken Yunanistan, Salamis adasındaki filo karargahından bölgeye savaş gemileri nakletti. Diğer taraftan Midilli adasında konuşlanmış Yunan topçuları Balıkesir'i adeta ateş yağmuruna tuttu. Bu saldırıda çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Türkiye hemen İzmir'in Foça ilçesinde yer alan Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığından kalkan TCG Sancaktar gemisiyle Midilli adası yakınlarında durarak bu adaya tank çıkardı. Tank atışlarıyla Yunan topçuları etkisiz hale getirildi. Böylece Yunanistan'ın en büyük 3. adası olan Midilli adası Türkiye hakimiyetine girdi. Yunanistan bu duruma fazla öfkelenerek Sakız adasından Alaçatı ve Çeşme istikametine roket saldırıları başlattı. Türkiye yine aynı stratejisini uygulayarak TCG Sancaktar gemisiyle bu adaya tanklarını çıkardı. Fakat Sakız adası çok dağlık olduğu için Türk tankları bu adada rahat hareket edemedi. Bundan faydalanan Yunanistan Türkiye'nin tanklarını vurdu. Diğer yandan roket saldırılarına da devam ediyordu. Türkiye buna dur demek için Balıkesir 9. Ana Jet Üst Komutanlığından F-16 savaş uçaklarını bölgeye getirip Sakız Adası'nı bombaladı. Bunu gören Yunanistan Rodos hava üssünden F-16'larını kaldırıp bölgeye getirdi. İki ülkenin hava kuvvetleri burada şiddetli çarpışmalar yaşarken Türkiye kaybettiği Gökçeada'yı tekrardan ele geçirdi. Sıradaki hedefi yakınlardaki Limnos adasıydı. Yunanistan bu adanın düşmesini önlemek için Kuzey Yunanistan Deniz Komutanlığı'nın merkez kenti olan Selanik kentinden savaş gemilerini bölgeye sevk etti. Türkiye bu adaya yaklaştığında büyük bir Yunan donanmasıyla karşılaştı. Limnos yakınlarında yapılan bu muharebede Türkiye'nin bir gemisi yakıldı. Türkiye, Gölcük Denizaltı Filosu Komutanlığından denizaltılarını çok seri bir şekilde bölgeye getirdi. Denizaltıları Yunan gemilerini su altından batırmaya başladı. Bunu gören Yunan birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı. Türkiye Limnos adasında ilerlemeye başladı. Sakız adası üzerinde devam eden F-16 savaşlarında Yunanistan F-16'larının yakıtları bitmek üzereydi. Elefsis üssünden Sakız adası yakınlarına getirilen yakıt ikmal uçağı havada Yunan F-16'larına yakıt doldurduğu esnada Türkiye bu yakıt ikmal uçağını vurdu. Böylece Yunan F-16'ları yakıtsız kalarak düştü. Fırsattan istifade eden Türkiye Sakız adasına asker çıkarıp bu adayı topraklarına kattı. Yunanistan toprak kaybına dur demek için Trakya cephesini açmaya karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dede Ağaç kentine getirdiği yüzlerce tank ve helikopteri kullanmaya karar verdi. Ancak bunu haber alan Türkiye, NATO'ya seslenerek ABD'nin taraf tuttuğunu ve savaşta Yunanistan'ı desteklediğini dile getirdi. ABD bu durumu yalanlayarak Yunanistan'ın kendi parasıyla bu savaş araçlarını aldığını iddia etti. ABD'nin bu açıklamalarından hemen sonra Yunanistan tank ve helikopterler üzerinde yer alan ABD bayraklarını kaldırıp yerine Yunan bayrağını astı. Ardından çok büyük bir tank ordusuyla Edirne sınırına dayandı. Türkiye farklı bir plan yaparak İpsala sınır köprüsünü bombaladı. Böylece Yunan tanklarının Meriç Nehri üzerinden geçmesini engelledi. Yunanistan bu durumda tanklarını denizden götürmeye karar vereceği anda Türk denizaltıları aklına geldi. Bu riske girmemek için Meriç Nehri üzerine seyyar askeri köprü kurmaya karar verdi. Kurduğu köprü sayesinde yüzlerce tankını Edirne üzerine gönderdi. Türkiye, Trakya'yı savunmak için kurulan 5. Kol Ordu'yu topyekün Edirne'ye yolladı. Burada çok çetin bir savaş başladı. Diğer yandan Yunanistan, Girit adasında yer alan Souda askeri üssünden gemilere silahlar doldurup Kuzey Kıbrıs Rum yönetimini gizli gizli silahlandırıyordu. Gece yarısı Lefkoşa'da toplanan birlikler taarruza geçti. Önce Güzelyurt'u topraklarına katan Rum kesimi Girne sınırına dayandı. Kuzey Kıbrıs Türkiye'den acil yardım istedi. Çünkü Yunanistan bu orduyu öyle bir silahlandırmıştı ki Rumlar mermi bolluğundan etrafa rastgele ateş açıyorlardı. Türkiye binlerce teçhizatlı askeri İskenderun deniz üstünden gemilere bindirerek Kıbrıs'a göndermek üzere yola koydu.
Bu sırada Rumlar Girne'yi de işgal etti. Türkiye hemen Gazi Mauso üzerinden binlerce askeri Rum birliklerinin karşısına çıkardı ve burada göğüs göğüse çarpışmalar başladı. Yunanistan Girit üzerinden sürekli takviye kuvvetler gönderiyordu. Türkiye bunu engellemek için Yunan deniz rotası üzerine mayınlar dizerek 2 Yunan gemisini batırdı. Yardım alamayan Rumlar Girne cephesinde kaybederek geri çekildi. Türkiye baskısını daha da arttırarak Lefkoşa'ya kadar girdi. Daha kuzeyde Yunanistan tank ordusuyla Edirne'ye girdi. Türkiye sayısı fazla olan zırhlı tanklar karşısında güç gösteremedi. Yunan ordusunun İstanbul'a yaklaştığını haber alan İstanbul halkı silahlanıp cepheye gitmek istedi. 1 milyon kişiden oluşan gönüllü halk birliği ordunun tank savar roketlerini de yanlarına alarak İstanbul sınırına gittiler. Türkiye bu tank savar roketleriyle Yunan tanklarını kullanılamaz hale getirmeye başladı. Bunun farkında olan Yunanistan tank atışlarıyla Belgrad ormanlarını hedef alarak burada büyük bir yangın başlattı. Türkiye burada hem Yunanistan'la savaşırken hem de çıkan yangınla savaşıyordu. Bu yüzden bölgeye takviye asker istedi. O sırada görünmez Yunan denizaltı Midilli açıklarında bir Türk gemisini batırdı. Ardından bir gemiyi daha batırdı. Ne kadar radar ile tespit edilmeye çalışılsa da görünmez denizaltı tespit edilemedi. Türkiye yüksek teknolojili radar sistemlerine sahip olan İHA'yı Ege Denizi'ne gönderdi. Kısa sürede tespit edilen Yunan denizaltı savaş gemisi tarafından etkisiz hale getirildi. Türkiye Bodrum çevresindeki ufak adalara asker çıkararak buraları da topraklarına kattı. Rodos adasına asker çıkarma girişiminde bulunsa da büyük bir Yunan direnişiyle karşılaşınca geri çekilmek zorunda kaldı. Dalaman'a getirdiği topçu roketiyle Rodos adasına saldırılar başlattı. Kısa süre içinde adaya varan Türkiye direnişin kırıldığını gördü ve Rodos'u ilhak etti. Yunanistan bu durumlar karşısında Türkiye topraklarına füze saldırıları başlattı. Girit adasından fırlattığı füzelerle Muğla'yı ve Antalya'yı vuruyordu. Türkiye daha fazla kayıp yaşamamak için S-400'ünü aktif etme kararı aldı. S-400 sayesinde Yunan füzeleri havada imha edilerek oluşabilecek daha fazla kaybın önüne geçildi. Diğer cephede orman yangını devam ediyordu. Azerbaycan yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderdi. Karadeniz'den su depolayan bu uçak kısa sürede orman yangınını söndürdü. Aynı zamanda cephede çatışmalar sürüyordu. Türkiye Yunan tanklarının çoğunu tank savar roketleriyle etkisiz hale getirip ilerlemeye başladı. Türkiye birlikleri Meriç Nehri kıyısına geldiğinde karşı kıyıdaki Yunan birlikleri siper oluşturdu. Türkiye'nin karşı kıyıya harekat yapabilmesi için önce bu siperleri temizlemesi gerekiyordu. Bölgeye SİHA'lar getirilerek Yunan siperleri havadan yok edildi. Böylece Türkiye Meriç'in karşı kıyısına geçerek bölgeyi topraklarına kattı ve Dede Ağaç'a doğru ilerlemeye başladı. Güneyde Türkiye donanması stratejik bir önemi olan Girit'i ele geçirmek için adanın iki tarafından operasyon yapmaya karar verdi. Bunu gören Yunanistan çekilli topçularla Türk gemilerine saldırılar başlattı. Türkiye bu saldırıları engellemek için gemilerde tuttuğu SİHA'ları aktif ederek çekilli topçuları imha etti. Ardından kuzey ve güney yönlü olmak üzere toplamda 30.000 asker çıkardı. Türkiye çok seri bir şekilde adayı hakimiyeti altına aldı. Girit'in düşmesiyle Kıbrıs Rumlarına askeri teçhizat sağlanamadı ve Türkiye kısa bir süre içinde Güney Kıbrıs'ı da topraklarına kattı. Ayrıca Girit askeri üssünde bulunan çok sayıda askeri teçhizat Türkiye'nin eline geçti. Yunanistan kaybettiği teçhizatları imha edebilmek için adaya F-16 saldırısı yapmayı planladı. Türkiye istihbaratı bu planı önceden haber alarak S-400'ü hemen Girit'e taşıdı. Yunanistan başkent Atina'dan F-16 kaldırarak Girit'i vur emri verdi. Fakat Türkiye'nin S-400'ü Girit'e konuşlandırdığından habersizdi. Yunan F-16'sı tam bombaladığı esnada S-400 gelen ateşi havada imha ederek son bir hamleyle F-16'yı düşürdü. Yunanistan kuzeyde stratejik bir bölge olan Dede Ağaç'ı da kaybetti. Türkiye Gümülcine'ye doğru ilerlemeye başladı. Diğer taraftan tank sevkiyatları da sürüyordu. Kısa bir tank saldırısı sonucunda Gümülcine şehrini de ele geçirdi. Türkiye'nin hedefi denizden Selanik şehrini kuşatmaktı. Bu yüzden Limnos adasına getirdiği donanmasıyla Termaikos körfezine operasyon başlattı. Yunanistan Termaikos körfezine Türk gemilerinin girememesi için gemi savar füzeleri yerleştirdi. Türkiye Termaikos körfezine ulaştığında karşısında büyük bir Yunan donanması ve gemi savar füzelerini gördü. Burada donanma savaşları devam ederken Türkiye birlikleri Drama şehrine kadar ilerledi. Yunanistan Selanik kentine yaklaşan Türkiye'yi engellemek için Serez hattı boyunca mayınlar döşedi. Termaikos körfezinde ise Yunanistan gemi savar füzeleriyle Türkiye'nin bir savaş gemisini batırdı. Türkiye kara harekatına devam ettiği sırada bir tankı mayına çarparak hasar aldı. Türkiye mayınlı araziyi temizlemek amacıyla
amacıyla F-16 ile Serez hattını bombalayarak tüm mayınları etkisiz hale getirdi. Hızlı bir şekilde askerlerini Selanik üzerine gönderdi. Türkiye burada sıkı bir Yunan direnişiyle karşılaştı. Direnişi kırmak amacıyla SİHA'larıyla nokta atışları gerçekleştirdi. Morali iyice azalan Yunan direnişi kırıldı. Türkiye Selanik şehrine girdi. Atatürk'ün doğup çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği tarihi evde Türkiye topraklarına geçti. Güneyde Türkiye Girit adasındaki donanmasıyla Mora Yarımadası'na asker çıkardı. İlerlemeye başlayan Türkiye'yi durdurmak isteyen Yunanistan Atina'dan füze atışları başlattı. Ancak attığı bazı füzeler yanlışlıkla kendi halkını vurduğu için bu atışları durdurdu. Türkiye SİHA'ların da desteğiyle Mora'da hızlıca ilerlemeye başladı. Kısa sürede 1827 yılında Osmanlı donanmasının yakıldığı Navarin'e kadar ulaştı. Mora'daki Yunan halkı esir düşmemek için başkent Atina'ya gidiyordu. Kuzeyde ise Selanik'in düşmesiyle birlikte çevre kentlerin teslim alınması uzun sürmedi. Türkiye daha da ilerleyerek mitolojide Yunan tanrılarının evi olarak bilinen ve ayrıca Yunanistan'ın en yüksek dağı olan Olimpos Dağı'nı da topraklarına kattı. Aynı zamanda Yunanistan Atina'yı koruyabilmek için Korint kanalı ve Orta Yunanistan sınırlarına duvar örüyordu. Bu sırada Türkiye bütün Mora Yarımadası'nı kontrolü altına aldı. Diğer taraftan Teselya ve Epirus bölgelerinde ilerlemeler kaydetti. Yunanistan tüm bu kayıplar sonucunda teslim olarak barış antlaşması imzaladı. Bu antlaşmanın maddelerine bakarsak ilk olarak Selanik bölgesine kadar olan topraklar ve Ege Denizi'ndeki Girit ve Rodos'ta dahil birçok ada Türkiye'ye bırakılacak. İkinci maddede ise Kıbrıs'ta Rum yönetimi sona erip Kıbrıs Cumhuriyeti isminde yeni bir devlet kurulacak. Arkadaşlar son olarak bir konudan bahsedeceğim. Belki soracaksınız neden bu savaşı müttefikliği yapmadın diye. Biliyorsunuz ki ABD Yunanistan'ı destekliyor. Avrupa'nın da köklerini antik Yunan'a dayandırma çabasını biliyoruz. Ayrıca Yunan ekonomik krizi sırasında Avrupa Birliği parasal anlamda Yunanistan'a çok büyük yardımlar yaptı. Yani AB Yunanistan'ı her koşulda destekler. Diğer bir konu Yunan halkı Ortodoks mezhebinden. Rusya'da Ortodoks olduğu için Yunanistan'a karşı cephe almaz, hatta destekler. Konuya objektif olarak baktığımızda müttefikli savaşta Türkiye'nin bu kadar devlete karşı toprak kazanma ihtimali olmayacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.